Eşim kendini Mehdi sanıyor diyen Nagihan Kaşıkçı, 8 yaşındaki oğlunun da babası tarafından bir dergaha götürüldüğünü iddia etti. Ben tehdit etmem. Pişman ederim. Anandan doğduğuna pişman ederim. 15 Aralık 1971 Elazığ, Harput. Bir çocuk doğdu. Adı Necati Şaşmaz. Resmi adı Muhammed Necati Şaşmaz. Zaza kökenli bir aile. Merkezinde inanç ve hiyerarşi. Babası Abdülkadir Şaşmaz. Harput merkezli Kadiri tarikatının lideri olarak tanınan bir isim. Annesi Sahil Hanım. 2 erkek kardeşi vardır. Raci Şaşmaz, senarist. Zübeyir Şaşmaz, yönetmen. Aile bağları siyasete uzanır. Amcası Mehmet Tahir Şaşmaz, bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilliği yapmıştır. Eğitim hayatında turizm alanını seçti. Lise sonrası üniversite sınavında başarı sağlayamadı. Türkiye'den ayrıldı, Kanada'ya gitti. Eğitimini orada tamamladı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne geçti. 6 yıl yaşadı. Bu süreçte ABD'de oturma ve çalışma izni sağlayan yeşil kart sahibi oldu. 1999 Marmara depremi sonrası bedelli askerlikten yararlandı. Kütahya'da 28 gün askerlik yaptı. 2001'de ailesini ziyaret için Türkiye'ye döndü. Dönüş uçuşu 11 Eylül 2001 tarihindeydi. Ancak terör saldırıları nedeniyle uçağı ABD'ye varamadan geri döndü. Ailesinin ısrarıyla Amerika'ya dönmekten vazgeçti. Kısa süre Ukrayna'da kaldı. Ardından kesin olarak Türkiye'ye yerleşme kararı aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Ankara'da kendi sigorta acentesini açtı. İş hayatına böyle başladı. Kısa süre sonra kardeşi Raci Şaşmaz aracılığıyla yapımcı yönetmen Osman Sınav'la bir iş görüşmesine davet edildi. Görüşmeye giderken beklentisi netti. Bir dizi projesinin senaryo ekibinde yer almak. Ancak masada farklı bir teklif vardı. Bir dizi düşünüyoruz. Seni başrolde görüyoruz. Bu teklifi 1 ay düşündü ve kabul etti. Bu karar sigorta masasını kapattı. Oyunculuk kariyerinin ilk adımını attı ve hayatının yönü bu noktada değişti. Necati Şaşmaz televizyon kariyerine Kurtlar Vadisi dizisiyle başladı. Canlandırdığı karakter Polat Alemdar. Dizi organize suç, derin devlet ve güç ilişkilerini merkeze aldı. Yayınlandığı döneme damga vurdu. Bu rol Şaşmaz'ın kariyerindeki en kritik kırılma noktası oldu. Polat Alemdar, televizyon tarihinin kült karakterleri arasına girdi. Necati Şaşmaz bu rolle geniş kitlelerce tanındı. Kendi ifadeleriyle bu proje hayatını tamamen değiştirdi. Bir noktadan sonra insanlar onu adıyla değil, canlandırdığı karakterle çağırmaya başladı. Kurtlar Vadisi'nin devamı niteliğindeki yapımlarda uzun yıllar başrol üstlendi. 2007'de başlayan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 2016 yılına kadar Polat Alemdar karakterini canlandırdı. Bu süreçte yalnızca oyuncu değildi, aynı zamanda yapımcıydı. Kurtlar Vadisi markası televizyonla sınırlı kalmadı, sinemaya taşındı. 2006'da Kurtlar Vadisi Irak filminde başrolde yer aldı. Ardından Kurtlar Vadisi Filistin 2011 ve Kurtlar Vadisi Vatan 2017. Özellikle Vatan filminde oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve senarist olarak görev aldı. Kurtlar Vadisi dışındaki projelerde ise sınırlı ama seçici bir yol izledi. 2012'de Kurt Kanunu dizisinde konuk oyuncu olarak Enver Paşa karakterini canlandırdı. 2015'te kısa ömürlü Kara Kutu dizisinde yapımcı kimliğiyle yer aldı. 2019'da Show TV'de yayınlanan askeri dram türündeki Nöbet dizisinin hem yapımcılığını hem genel yönetmenliğini üstlendi. Ekran önünde daha az görünmeye başladı. Oyunculuğa ara verdi. Müzik ve edebiyatla ilgilendi ve Akş adlı şiir kitabını yayımladı. 2001. Amerika'da bulunduğu dönemde ABD vatandaşı Claire B ile evlendi. Bu evlilik aynı yıl sona erdi. 2004-2008. Oyuncu Yasemin Öztürk'le 4 yıl süren bir birliktelik yaşadı. İlişki sona erdi. 2010-2012.
Oyuncu Nur Fettahoğlu ile ilişki yaşadı. Çift 2012'de ayrıldı. 12 Aralık 2012. Gazeteci yazar Ömer Lütfü Mete'nin yeğeni Nagihan Kaşıkçı ile evlendi. Bu evlilik kamuoyunda geniş yer buldu. Bu evlilikten 2 çocuk dünyaya geldi. Ali Nadir 2013, Yusuf Emir 2017. Boşanma süreci 2019. Necati Şaşmaz ve Nagihan Kaşıkçı karşılıklı olarak çekişmeli boşanma davası açtı. Mahkeme sürecinde Kaşıkçı tarafından çocukların dini bir tarikat ortamına götürüldüğü ve Şaşmaz'ın kendisini Mehdi olarak gördüğü iddiaları dile getirildi. Şaşmaz cephesi bu iddiaları reddetti. Avukatları babası Abdülkadir Şaşmaz'ın yalnızca kanaat önderi olduğunu savundu. 2020-2021. Boşanma sürerken yasa dışı ses kaydı alındığı iddiasıyla Şaşmaz hakkında dava açıldı. Benzer bir suçlama kayınpederi tarafından da yöneltildi. Yargılama sonucunda Necati Şaşmaz beraat etti. 2021. Boşanma resmen sonuçlandı. Bu kare, 12. yüzyılda İran asıllı Abdülkadir Geylani tarafından kurulan Kadiri tarikatına ait bir görüntü olarak iddia ediliyor. İddialara göre bu tarikatın günümüzdeki başında Necati Şaşmaz'ın babası Abdülkadir Şaşmaz bulunuyordu. Fotoğrafın çekildiği tarih, Necati Şaşmaz'ın oyuncu olmadan önceki döneme ait. Kadiri tarikatı genel olarak sessiz zikir uygulamasıyla bilinir. Sessiz zikir, gözlerin kapandığı, kişilerin halka şeklinde dizildiği, bedensel hareketler ve ritmik seslerle yapılan bir ibadet biçimi olarak tanımlanır. Bu tür zikirlere ait olduğu öne sürülen bazı görüntülerin ilerleyen yıllarda boşanma davası dosyasına girdiği iddia edilmiştir. Mahkeme dosyasına yansıyan iddialara göre, büyük oğul tarikatın gelecekteki lideri olarak görülüyordu. Yaşlı müritlerin çocuğa abi diye hitap ettiği ve elini öptüğü öne sürüldü. Tarikata ait olduğu iddia edilen bir zikir videosu dosyaya delil olarak sunuldu. Söz konusu videoda Necati Şaşmaz'ın da aralarında bulunduğu kişilerin halka halinde zikir yaptığı, halkanın ortasında Abdülkadir Şaşmaz ve torununun yer aldığı aktarıldı. Ayrıca çocuğun babaannesi tarafından tarikat ortamına götürüldüğü ve bunun ayrılık sürecinde de devam ettiği iddia edildi. Anne tarafı bu durumun kendisini ciddi şekilde kaygılandırdığını ve çocuklar için istemediğini beyan etti. Mahkeme dosyasına yansıyan ifadelerde çocuğun "Babam beni kapalı bir yere götürüyordu. Etrafımda büyük insanlar oluyordu. Durumu söylemekten korkuyordum" dediği yer aldı. Nagihan Kaşıkçı ayrıca Necati Şaşmaz'ın kendisini Mehdi olarak gördüğünü ve seçildiğine inandığını iddia etti. Bu iddiaya dayanak olarak yasa dışı şekilde kaydedildiği öne sürülen bir ses kaydı kamuoyuna yansıdı. Şaşmaz'ın avukatı bu kaydın sonradan üretildiğini, kesinlikle kabul edilmediğini belirtti. Mahkeme tarafları eşit kusurlu buldu. Maddi ve manevi tazminat talepleri reddedildi. Çocukların velayeti anneye verildi. Bu kararla birlikte çocukların tarikatla ilişkisi sona erdi.